Herkese merhaba. Müslümanların Ramazan bayramını kutlarım. Ayrıca hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı da kutlu olsun. Şimdi hızlıca bir altın gümüşe bakalım istiyorum. Ancak analizlere geçmeden önce lütfen videoları beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Şimdi öncelikle bir ons gümüşle başlayacağım. Ons gümüşle geçtiğimiz haftalarda 26.95-25.86 direnç bölgesi çalıştı. Buradan gelen satışlarla birlikte bir önceki direncimiz şu an için destek olarak çalışıyor. Bu da 24.70-23.97. Burada 23.97 çok kritik olacak. Önümüzdeki haftalarda 23.97 altında kapanışlar alacak olursak burada satışların derinleştiği bir süreci takip edebiliriz. Bu aynı zamanda geçmişten gelen bir düşüş trendinin de tekrar altına geri döndüğümüzü bize gösteriyor olacak. O yüzden haftalık kapanışlarda 23.97 çok kritik bir seviye olacak. Eğer bu bölge destek olarak çalışacak olursa ve buradan gelecek olan yükselişler yukarıda 26.95'in üstüne atacak olursa da gene alımların hızlandığı, yükselişin devam ettiği bir süreci takip ederiz ve yukarıda 30, 28, 33 direnç bölgesine kadar yükselişlerin devam ettiği bir süreci takip ediyor olacağız. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da yukarıda tarihi zirvemiz de olan 2075-2034 direncine ulaştık ve buradan tekrar satış alıyoruz. Geçmişten gelen direnç bölgemiz aynı zamanda şu an destek olarak çalışıyor. 1998-1962. Yalnız bunun hemen altında bakın şu Ocak ayında 2023 Ocak ayında oluşan bir tepe bölgemiz var. Buradan bir düzeltme almıştık. Bu da 1959-1928'i gösteriyor. 1928 altında kapanışlar satışların gene derinleştiği bir süreci gösterir. Ancak bu destek bölgemiz çalıştığı sürece de yukarıda 2075 tarihi zirvenin geçildiği ve alımların bu zirvenin geçilmesinden kaynaklı güçlendiği ve yükselişlerin hızlı geldiği bir süreçte takip edebiliriz. Dolayısıyla şu an için bakın burada yatay bir bant takibinde olacağız. Aşağıda 1928 kırılacak olursa satışların hızlandığı, yukarıda 2075 geçildiğinde de alımların güçlendiği bir süreci takip ediyor oluruz. Şimdi buradan bir gramlara geçelim. Gram gümüşte daha düşük zaman dilimlerinde 16-25, haftalık grafiklerde de 16-10 takip ediyorduk. Bu bölgeden bir dirençle karşılaştık. Bir miktar satış da aldık. Fakat burada tabii ki yükselişlerin ben artık hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Ve şu yatay bandın bakın aşağıda oluşan şu konsolidasyon bölgesinin de ikinci hedefi olarak 22 lira seviyesi var. Burada yükselişlerin 22'lere doğru devam etmesi gayet normal karşılayacağım. Ancak burada bir ara hedefimiz de gene 17 seviyesi var. 17'ye kadar ulaştıktan sonra buradan gene bir miktar satış gelebilir. Burada onsların hareketleri de çok belirleyici olacak. Ancak dolar Türk lirasındaki bu yükseliş devam ettiği sürece ki burada bir teteri de göstermek istiyorum size. Bu coin piyasasında dolar Türk lirasının fiyatlamasıdır. Şu an işlemler devam ediyor. 21.50-21.60 civarlarında şu an fiyatlama. Yani şöyle söyleyebilirim, bakın Mart ayının ortalarında zaten şu anki seviyemizi biz kırmış durumdayız Tether'de. 19.40'ların üstüne yerleştiğimiz bir süreç yaşandı Mart ayının ortalarında ve sonrasında yükselişler hızla devam ediyor. Dolayısıyla bu nedenle de artık aslında piyasalarda iki farklı fiyatlama söz konusu. Bankalardaki fiyatlar bambaşka bir dünya, serbest piyasada fiyatlanan da bambaşka bir dünya var artık ve mevcut hükümet seçimleri kazanacak olursa bunun arasının açılarak devam edeceğini, hatta farklı önlemlerin, farklı uygulamaların gelebileceğini düşünüyorum. Ancak tabii bütün bunlar seçim sonucuna göre konuşacağımız konular. Eğer mevcut hükümet kazanacak olursa ben gramlarda ve dövizde olmaya devam edeceğim ve hatta bunu fiziki mümkün olduğunca saklama koşulları el verdiği oranda fiziki olarak taşımayı doğru bulurum. Ancak muhalefet kazanacak olursa, normal ekonomi politikalarına geri dönülecek olursa da yavaş yavaş artık emtialardan ve dövizden çıkıp borsaya geçmek gerektiği bir süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bu muhalefetin seçildiği süreçte mutlaka kurda gene bir atak gelecektir. Bir olması gereken fiyatlamaya ulaşacaktır kurlar. Bu da yabancı girişini tetikleyecektir. Faizlerin de olası arttırılmasıyla birlikte yerli yatırımcının da kurdan çıkıp faize geçtiği bir süreç yaşanabilir. Dolayısıyla kurlarda evet öncelikle bir yükseliş fakat sonrasında da sert düşüşler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Bu
süreçte bizim artık yavaş yavaş işte gramlardan çıkıp borsaya geçmemiz gereken bir süreci tetikliyor olacak. Buradan son olarak bir gram altına da bakalım. Gram altında da yukarıda 1600 seviyesini uzun zamandır konuşuyoruz. Bir önceki hafta 1273'te bir dirençle karşılaştık. Buradan bir miktar satış aldık onslara gelen satışlar nedeniyle. Ancak burada tabii satışlar çok sığ kalıyor çünkü dolar Türk lirasındaki yükselişler devam ediyor. Burada da gene önümüzdeki süreçte gram altının da 1600'lere doğru bir atak yapacağını düşünüyorum. Ancak tabii tekrar söylüyorum, bu seçim süreci çok belirleyici olacak. İlk turda bu seçim bitecek mi? İkinci tura kalacak mı? Bu ikinci tura gittiğimiz süreç içerisinde ülke içinde neler yaşanacak? Bunlar çok büyük belirsizlikler içeriyor. Dolayısıyla ikinci tura kalması bile kurlarda ve gramlarda sert alımları getirecektir. Uzun lafın kısası, gramlarda ve dövizde olmayı ben şu an için en güvenli yatırım olarak görüyorum ve mümkünse de bunu maksimum düzeyde fiziki olarak taşımak en doğru karar olacaktır bu süreç içerisinde. Evet, kısaca altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.